Lezzetler Video Tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bugün geleneksel ve yöresel bir tarif paylaşacağız. Nevşehir mantısı. Önce malzeme listesine göz atalım, sonra yapımına geçelim. Yarım paket çabuk maya, 1,5 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve yeteri kadar un. İçi için 250 gram orta yağlı dana kıyma, 1 adet orta boy kuru soğan, 3 çorba kaşığı ayçiçek yağı, yarım tatlı kaşığı tuz. Üzeri için 1 kase yoğurt, 2-3 diş sarımsak, 1 su bardağı su, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kuru nane ve az tuz. Malzeme listesinden sonra mantının yapımına hamuru yoğurarak başlıyoruz. 1,5 su bardağı ılık suyumuz var demiştik. Öncelikle bunu yoğurma kabına aktarıyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker, sonra tabii ki tuzumuz var. Önce onu atalım unutmadan. Tatlı kaşığı kadar. Yavaş yavaş ilave ederek unumuzu biraz yumuşak kıvamda hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz çok sert değil. Çok yumuşak da değil ama açılabilmeye çok elverişli bir kıvamda. Şimdi üzerini kapatıyoruz ve ılık ortamda yaklaşık 1 saat bekletiyoruz. Mantının hamuru dinlenirken biz de iç malzemeyi hazırlayarak yapımına devam edelim. 1 adet kuru soğanımız var. Bu elimizden geldiğince ince doğruyoruz. Bu şekilde soğanımızı doğradık. Olana kadar orta ateşte kavuruyoruz. Soğan kavruldu. Şimdi sıra kıymada. 250 gram orta yağlı dana kıyması ilave ediyoruz. Farkındaysanız mantının içine pişirerek ilave ediyoruz. Diğer mantılarda genelde kıymayı çiğ olarak kullanırız. Yöresel farklılık bu noktada ortaya çıkıyor. Sürekli karıştırarak tel tel olmasını sağladık. Bu şekilde kıyma kavruldu. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Birkaç kez karıştırdıktan sonra ateşten alabiliriz. Dinlenme süresi doldu. Artık açabiliriz. İki parça veriyoruz.
Evet, bu büyüklük yeterli. Kavurduğumuz ve soğuttuğumuz kıymalı için yarısını yüzeyine yerleştiriyoruz. İkinci hamuru da aynı şekilde açıyoruz ve diğer işlemleri aynı şekilde tekrarlıyoruz. Bu şekilde sıraladıktan sonra önceden ısıttığımız 190 derece fırında koyu pembe renkte pişiriyoruz ama çok fazla kızartmıyoruz. Mantı pişerken biz de bu arada sos kısmını hazırlayalım. Daha doğrusu sarımsaklı yoğurt kısmını. Yoğurdu 1 su bardağı suyu önce bırakalım. Sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra 3 çorba kaşığı ayçiçek yağımız var. Bunu ekliyorum. Birkaç kez çevirdikten sonra üst malzememiz de hazır olmuş oldu. Mantı fırından çıktı. Harlı fırınlarda çok kuruduğu için yörede et suyu gezdirilebiliyor. Ama bizim mantılarımız oldukça yumuşak. Buna lüzum yok. Tevaş Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde bir mantı hazırladık. Nevşehir mantısı. Çok fazla kolay değil ama çok zor da değil. Denediğiniz zaman uğraşlarınızın karşılığını alacağınıza inanıyorum. Şimdiden afiyet olsun.